Herkese merhabalar arkadaşlar, bugün evde cips yapacağız ama öyle bir cips yapacağız ki böyle rahatlıkla bir kavanozun içerisine koyacaksınız ve 6 ay boyunca muhafaza edebileceksiniz. İstediğiniz zaman çıkarıp pişirip tüketebileceksiniz. Bomba bir tarif daha geliyor. Şimdi başta malzemeleri gösteriyorum, daha sonra tarifin yapılışına geçiyorum. Bu arada herkesin bayramını kutluyorum. Malzemeleri hazırladım, şimdi tarifin yapılışına geçiyorum. Şimdi başta patateslerimizi haşlamakla başlıyoruz işe. Ocağın altını yakıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. İçerisine patateslerimi ekliyorum. Şimdi de içerisine kaynamış su ekliyorum. Patateslerin seviyesine kadar kaynamış su eklemeniz gerekecek. Ve patatesler pişene kadar bu şekilde haşlıyorum. Patateslerimi kontrol ettim. İyice haşlanmışlar. Şöyle 2 patates kattım ama bir tanesini kullanacağım. Şu büyük olanını kullanacağım. Şimdi bunları çıkarıyorum. Bir tanesinin böyle kabuğunu soyacağım. Daha sonra bunu püre haline getireceğim. Ve patatesi tutuyorum. Başta ufak parçalara ayırıyorum. Şimdi şöyle bir patates eziciyle bunu püre haline getiriyorum. Şöyle bastıra hepsini böyle püre haline getireceğiz. Mama kıvamına gelene kadar bu şekilde yapıyorum. Tüm patatesleri gördüğünüz gibi mama kıvamına getirdim. Mis gibi oldular. Böyle pütürtülü kalmasın. Böyle iyice ezmeniz gerekecek bunu. İşte olay budur. Şimdi de bunun içerisine 1 çay kaşığı kadar sarımsak tozu ekliyorum. Yine bir ortalama 1 çay kaşığı kadar toz biber ekliyorum. Yarım çay kaşığı kadar karabiber ekliyorum. Yarım çay kaşığı kadar soğan tozu ekliyorum. Şöyle şekerim var. 1 çay kaşığı kadar da şeker ekliyorum. Şöyle kaya tuzum var. Kaya tuzu ekliyorum. Tuz oranı tamamen size kalmış. Az veya çok ekleyebilirsiniz. Kişiye göre değişir. Şöyle kajun baharatım var. Kajun baharatından da böyle 1 çay kaşığı kadar ekleyeceğim buna. Şöyle kontrollü bir şekilde ekliyorum. Bu kadar yeterli. Şimdi bu tarifin olmazsa olmazı mısır nişastası. 1,5 su bardağı mısır nişastasını bunun içerisine ekliyorum. Şu 1. bardağım. Şu da buçuklu olan. 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum ortalama olarak. Şöyle yarım su bardağı suyum var. Suyun hepsini böyle birden boca etmeyeceğiz bunun içerisine. Böyle yavaş yavaş ekleyerek bunu karıştıracağız. Başta yarım su bardağının yarısını bunun içerisine ekliyorum. Bunu elimle şu şekilde karıştırıyorum. Tüm malzemeler iç içe girecek. Hepsi homojen bir kıvama gelecek. Daha sonra suyumuz eğer istiyorsa daha fazla ekleyebiliriz. Ama başta dediğim gibi böyle iyice karıştırmamız gerekiyor. Böyle katı bir kıvamı, katı bir hamur kıvamına gelmesi gerekiyor. Böyle çok cıvık olmaması gerekiyor. Onun için kontrollü eklemeniz gerekecek. İyice karıştırdım. Daha su istiyor. Şöyle suyun tamamını bunun üzerine döküyorum. Eğer daha yine isterse daha da ekleme yapacağım. Ve bunu yoğurmaya devam ediyorum. Şuna bakın, tam istediğimiz kıvama geldi. Böyle hamur gibi oldu. Böyle çok cıvık olmadı. Cıvık sakın olmasın. Gerekiyorsa bir parça sert olsun. Tam istediğimiz kıvam işte bu. Yoğurmaya devam ediyoruz. Böyle bir 2 dakika daha bu şekilde yoğuruyorum bunu. İstediğimiz kıvama geldi. Şöyle başta şekil vereceğim. Şimdi bunu streç filme ekleyeceğim. Şöyle yanlardan bir parça toparlıyorum ve şöyle içindeki havayı da almış olacağız bu sayede. Şöyle şekil veriyorum. Şöyle salam gibi şekil vermeniz gerekecek. Böyle tam salam gibi olması gerekiyor. Aynen bu şekilde. Şu kenarlarını da bir parça düz yapmaya özen gösterin. Şöyle iyice yuvarlıyorum. Ve şimdi artık bunu streç filmin içerisine ekleyebilirim. Şöyle streç filmi açtım. Şöyle zemine ekledim. Şöyle patates karışımını streç filmin üzerine ekliyorum. Ve bunu üzerine kapatıyorum. Her tarafından böyle kapalı olsun ve şöyle sarıyorum. Şöyle kesebilirim artık. Olay işte budur. Şöyle göstereyim. Şimdi bunu bu şekilde 1 saat buzlukta dinlendiriyorum. Şöyle açıyorum. Böyle tutuyorum, şu tarafa ekliyorum. Böyle düz bir zemine koymanız daha doğru olur. Tam tamına 1 saat beklettim. Şimdi dışarı çıkarıyorum. Şöyle alayım. Ocağın altını yakıyorum. Bunu böyle orta ateşe getiriyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. İçerisine kaynamış su ekliyorum. Şimdi bunu streç filmden çıkarıyorum ve suyun içerisine ekleyeceğim. Şöyle dikkatli bir şekilde ekliyorum. Bunu 25 dakika boyunca orta ateşte bu şekilde pişiriyorum. Böyle ara ara bunu çevirmeniz gerekecek. Şöyle ters düz edeceksiniz. Bunu böyle ara ara ters düz etmeyi sakın unutmayın. Tam tamına bunu 25 dakikadır pişiriyorum. Şimdi dışarı çıkarıyorum dikkatlice. Şöyle tutuyorum. Suyundan süzüyorum. Havaya kaldırıyorum ve böyle yağlı kağıdın üzerine ekliyorum. Şimdi başta bunun oda sıcaklığına gelmesini bekliyorum. Daha sonra buzluğa atacağım. Bu oda sıcaklığına geldi. Şimdi bunu buzluğa ekliyorum. Tam tamına 8 saat beklettim. Şimdi dışarı çıkarıyorum. Donmuş. Tam istediğim gibi. Bunu 5 dakika dinlendirdim. Şimdi bunu kesebilirim artık. Bunu tutuyorum ve kesiyorum. Şöyle düz bir hale getireceğim başta bunu. Aynen bu şekilde. Gördüğünüz gibi dümdüz oldu ve bunu ince ince kesmeye devam ediyorum.
Aynen bu şekilde olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi muazzam gözüküyor ve hepsini bu şekilde yapıyorum. Ne kadar ince yaparsanız o kadar güzel olur. Aynen bu şekilde göstereyim. Şuna bak, muazzam oldu ya. Kestiklerimi yağlı kağıt koyduğum fırın tepsisine ekliyorum. Bunu fırına vermeyeceğiz. Güneşte bunları kurutacağız. Hepsini şu şekilde fırın tepsisine ekliyorum. Hepsini kestim. Bunun gibi 2 tane tepsi çıktı. Şimdi bunu güneşte kurutmaya geçiyorum. Bunları balkona almaya geçiyorum. Şöyle sandalyenin üzerine koydum gördüğünüz gibi. Ve bu şekilde en az 12 saat bekleteceğim bunları. Bunlar böyle kupkuru olacak böyle. Kupkuru olduktan sonra diğer işlemlere geçeceğim. Dün yağmur yağınca böyle içeri aldım bunları. Şöyle görüyorsunuz, mis gibi oldular. Biraz küçüldüler. Suları çekildi dediğim gibi. Gördüğünüz gibi kupkuru da oldular. Şöyle size kıvamını göstereyim. Şöyle. Yani bayağı kurudular. Şöyle. Şunu görüyor musunuz? Sert oldular. Bu istediğim kıvamda. Ufak tefek çatlamalar var. Bu zaten olacaktı. Bekliyordum bunu. Belki yağını bir tık fazla koymuş olsaydım bu çatlamalar da belki olmayacaktı. Ama şu an gördüğüm görüntü gerçekten beni mutlu etti. Çok güzel gözüküyor. Şimdi ikinci aşamaya geçeceğiz. Bunlar istediğim gibi kurudu. Bunları dediğim gibi en az 12 saat bu şekilde kurutmanız gerekiyordu. Ben de bir gün boyunca bu şekilde beklettim. Çünkü geceye geliyordu. Geceye geldiği için bir gün bekletmek zorunda kaldım. Şimdi artık bunları pişirmeye geçebilirim. Dediğim gibi muazzam oldular. Pişirmeye geçiyorum. Ocağın altını yakıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. İçerisine boldan yağ ekliyorum. Yağı az koymamanızda fayda var. Böyle fazla koyarsanız böyle iyice her tarafı iyice kızaracaktır. Bu kadar yeterli. Şimdi bunun iyice kızmasını bekliyorum. Sakın böyle çok kızmadan içerisine eklemeyin patatesleri. Bu iyice kızdı. Nereden anlayacağız kızdığını? Şöyle bir tahtayı batırıyorsunuz. Şöyle 5 saniye bekleyin. Köpürmeler oluyorsa şöyle gördüğünüz gibi bu artık iyice kızmıştır. İyice kızdıktan sonra atacağız bunu. Ben bunların hepsini kullanmayacağım. Böyle yiyeceğim kadar başta yapacağım. Gerisini bir kavanoza ekleyeceğim. Bir 6 ay bunlar götürür. Öyle de bir avantajı var bunun. Şöyle tutuyorum. Bunları ekliyorum. Zaten çok kısa bir süre içerisinde pişecek, göreceksiniz. Çok fazla bekletmeyeceğiz bunları. Mis gibi oluyorlar ya. Bu kadar yeterli. Şöyle çıkarıyorum ve peçeteye ekliyorum. Şimdi bunların üzerine şöyle görüyor musunuz, limon pepper var, böyle ekşi baharatlı çeşni. Bunu Metro'dan almıştım. Çok lezzetli bir tadı var. Bunu internetten de temin edebilirsiniz. Şöyle üzerlerine bir parça sıkıyorum. Böyle her tarafına yedirdim. Şimdi de bunun üzerine kajun baharatı ekleyeceğim. Onu da göstereyim. Bu da çok lezzetli. Bundan da bir parça sıkıyorum ve bunu iyice karıştırıyorum. Tüm baharat her tarafa iyice işlesin. Şimdi en sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağım. Bakalım nasıl olmuş. Şöyle tutuyorum. Lay's görüntüsünde mis gibi şöyle tadına bakıyorum. Çıtır çıtır mis gibi. Ya bunun güzelliği zaten ne biliyor musunuz? Bunu böyle yaptım. Bunu böyle 6 ay boyunca bir kavanoza koyup çıkarıp tüketebilirsiniz. Ben yiyeceğim kadarını koydum buraya. Ya gerçekten çok lezzetli. Ya bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Ya ben yemeğe devam ediyorum. Burada videoyu sonlandırıyorum. Herkese afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.